Reenkarnasyon ve yüksek benlik üzerine düşünceler. Tekrar merhaba, bir kez daha benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir ya da izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve bunu görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Bu video reenkarnasyonla ilgili ya da reenkarnasyonun var olduğu varsayımından yola çıkarak reenkarnasyonla bağlantılı bazı etik konularla ilgilidir. Dünya üzerinde çoğunlukla doğuda olmak üzere birçok kültür reenkarnasyonu bir gerçek olarak ve dinlerinde anlatıldığı ve öğretildiği şekliyle kabul etmektedir. Ancak Batı'da temel olarak dinlerden silinmiştir ve bildiğim kadarıyla bu kavram Orta Çağ'da sayısız değişikliklerden biri sırasında dini metinlerden çıkarıldığı veya düzenlendiği bir noktaya kadar Hristiyanlıkta kabul ediliyordu. Bunun nedeni de sayısız köylünün ve düşük sosyal seviyedeki bireylerin, derebeylerinden ve Vatikan'ın kendisinden gelen zorunlu çalışma ve aşırı yüksek vergilerin acımasızlığından kaçmak için görülmemiş düzeyde intihar etmeleriydi. Bu da nüfus kontrolü amacıyla dini metinlerden çıkarıldığı anlamına gelmektedir ki zaten dinlerde tam olarak bunun için vardır. Dolayısıyla, Batı dinlerinin reenkarnasyonu kabul etmemesi onun var olmadığı anlamına gelmez. Sadece insan nüfusunu daha fazla sömürmek ve terörize ederek daha fazla boyun eğdirmek için çıkardıkları anlamına gelir. Günümüzde dünyada reenkarnasyon olaylarına dair sayısız anekdot ya da ikinci dereceden kanıt bulunmaktadır ve bunların çoğu, araştırmacılar tarafından doğrulanabilecek kadar detay içeren yakın geçmiş yaşamlarını doğru bir şekilde hatırlayan küçük çocuklardan gelmektedir. Bu durum reenkarnasyon gibi bir şeyin var olduğunu oldukça güçlü bir şekilde kanıtlamaktadır çünkü bu kadar küçük bir çocuğun geçmişte var olmuş ya da hala hayatta olan bir yaşam ve insanlar hakkındaki tüm bu ayrıntıları hatırlaması mümkün değildir. Özellikle de çocuğun bu diğer insanlarla hiçbir teması olmamışsa. Dünya üzerinde reenkarnasyonla ilgili mevcut bilgileri araştırmak ve bunları bir araya getirmek için çaba sarf eden insanların vardığı sonuç, reenkarnasyonla ilgili ikinci dereceden ve o kadar da ikinci dereceden olmayan kanıtların çokluğu nedeniyle reenkarnasyonun varlığını kuvvetle desteklemektedir. Dünyada reenkarnasyonu kanıtlamak, en azından bilimin bir şeyi doğrulanabilir veya gerçek olarak kabul etmesi için gereken parametreler açısından, hala biraz zordur. Ve bunun nedeni de çoğunlukla hemen herkesin orada enkarne olurken sahip olduğu güçlü unutkanlık perdesidir. Tüm bunlar çoğu insanı bilinçlerinin ve öz farkındalıklarının yalnızca biyolojik bir beynin içindeki karmaşık biyokimyasal süreçlerin bir sonucu olduğuna inandırmakta, insan nüfusunun çoğunun hayatı materyalist ve determinist bir şekilde anlamasına neden olmakta. Belki de yalnızca ölümle birlikte egonun yıkımı ve yok oluşu fikrini hafifletmek veya bununla yüzleşebilmek için çoğunlukla kurumsallaşmış dinlerin dikte ettiği gibi inanca ve öte dünya inancına başvurmaktadır. Bu da reenkarnasyon ve ölümden sonraki yaşama olan inancı yalnızca egonun bir başa çıkma mekanizması olarak bırakmakta ve dünyadaki pek çok araştırmacının gözünde ve görüşlerinde temenni düşüncesinden biraz daha fazlasını ifade etmektedir. Ancak gelişmiş yıldızlar arası kültürler için reenkarnasyon sorgulanacak, hatta doğru ya da yanlış olduğu tartışılacak bir şey değildir. Sadece hayatın bariz bir gerçeğidir. Bunun nedeni, bu kültürlerin nüfusunun çoğunun en az bir geçmiş yaşamı hatırlıyor olmasıdır. Çünkü orada enkarne olurken unutkanlık perdesi dünyada olduğu kadar güçlü değildir. Bu da reenkarnasyonun onlar için apaçık bir şey olarak kabul edilmesine neden olur ve bu da kültürlerine ve bilimlerine büyük ölçüde yansır. Çünkü bu kadar dogmatik bir şekilde materyalist olmamalarına, bilimlerinin en iyi versiyonunun bile sınırlamaları olduğunu tamamen kabul etmelerine neden olur. Çünkü birçok şey kanıtlanamaz. Ancak yaşamın inkar edilemez gerçekleri olarak oradadır. Bu durum maneviyatlarını da etkilemektedir. Zira hayatta kalmanın amacı öğrenmeye, deneyime ve yaşam boyu ne kadar servet ve ne kadar maddi nesne biriktirebileceğinden ziyade önemli olanın kim olduğun ve ne yaptığın, eylemlerin ve düşünce tarzın olduğu ilkesi altında kendini manevi ve etik olarak geliştirmeye odaklanmıştır. Bunun nedeni, nüfuslarının tamamı olmasa bile en azından büyük bir kısmının, öldüklerinde yanlarında eşya ve nesneler götürmeyeceklerinin, ancak tüm yeni bilgi, değer ve deneyimlerini yanlarında götüreceklerinin bilincinde olmalarıdır. Bu nedenle hayattayken kim oldukları, neleri sevdikleri, neler yaptıkları ve hangi eylemlerde bulundukları, unutkanlık perdesi daha az olan bu gelişmiş yıldızlar arası kültürlerin tüm üyeleri için önemli olan şeylerdir.
Unutkanlık perdesinin dünyada bu kadar güçlü olmasının nedeni, birçok pozitif yıldız ırkı tarafından kabul edilen bir nedendir, frekanstaki basit bir eşitsizlikten kaynaklanmaktadır. Dünyadaki yaşamın varoluşsal titreşimi çok düşük olduğu için, yüksek alemlerle bağlantı kurmakta çok zorluk çekmektedir. Dünyada ve biyolojik bir bedende yaşamak, diğer yüksek astral varoluşsal alemlerde bulunan çok daha yüksek olanla uyumlu olmayan düşük bir frekansta olmaktır. Bu nedenle, belki de yalnızca zayıf bir bağlantı olarak çok hafif bir şekilde ve yalnızca biyolojik bedenin izin verdiği kadarıyla, örneğin epifiz bezi aracılığıyla etkileşime giremez veya bağlantı kuramazlar. Her ne kadar benim kültürüm kaynakla bağlantı kuranın sadece merkezi sinir sistemi ya da özellikle epifiz bezi değil, bedende yaşayan her bir hücre olduğu ve kaynakla titreşimsel olarak eşleştiği konusunda ısrar etse de, bu böyledir. Bu frekans uyumsuzluğu, insanların daha hafif varoluşsal düzlemlerde yaşadıkları deneyimler olarak inkar edilemez bir şekilde orada olmalarına rağmen, rüyaları hatırlamanın neden bu kadar zor olduğunu da açıklar. Ancak aynı titreşim uyumsuzluğu sorunu nedeniyle onları her zaman bütün olarak veya yalnızca çoğunlukla parçalanmış olarak hatırlayamazlar ve dünyadaki insanların materyalist varoluşsal açıklamalara kanmasına neden olurlar. Biyolojik beden, bir ruhun dikkat noktasını yalnızca sözde maddi dünyanın titreşim ve frekans aralığına odaklayan bir filtre, bir giysidir. Ancak biyolojik beden ölümle birlikte işlevini yitirdiğinde, ruh her zaman olduğu her şeyi deneyimlemeye geri dönebilir. Ancak yaşamı boyunca sahip olduğu tüm zenginleştirici deneyimler nedeniyle daha da genişlemiş olarak. İşte bu noktada etik sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bu konuda dünyada bulduğum bilgileri kullanarak araştırdığım kadarıyla, bazılarına derin saygı duyduğum çoğu medyum, her yaşamın enkarne olmadan önce planlandığını söylüyor. Bu, ruhun yaşamı boyunca neler deneyimleyeceğini önceden bildiği anlamına gelir. Tüm bunları neden deneyimlemek istediğini bilir ve hatta nasıl ve ne zaman vefat edeceğini bilerek çıkış planına sahiptir. Tüm bunları bilir çünkü çok genişlemiş bir bakış açısına dayalı olarak kararlar alır ve tüm bunları, uzay ve zamanın geçerli olmadığı ve maddi dünyada bildiğimiz gibi işlemediği titreşimsel olarak yüksek bir varoluşsal alemde yaşarken yapar. Yüksek varoluşsal alemlerde, zaman onu üreten ve deneyimleyen bilince ve aynı zamanda mekana çok özel hale gelir. Çünkü mesafede bir algı ve bir yanılsamadır. Yalnızca düşük titreşimli maddi varoluşsal alemlere aittir. Bu durum aynı zamanda mesafelerin ve zamanın kendi algımızın bir sonucu değil de kendi bilincimizin bir parçası olduğu yanılsamasına neden olur. En büyük etik sorun da burada başlamaktadır. Çünkü reenkarne olma kararı ve öznenin tüm yaşamı boyunca yaşayacakları ve deneyimleyecekleri yüksek benlikleri tarafından önceden planlanmış ve kabul edilmiştir. Ancak dünya gibi zor, düşük titreşimli bir yerde biyolojik bir beden içinde böyle bir deneyim yaşayan özne tarafından bu kabul edilmemiştir. Sorun şu ki, yüksek benliğin bakış açısına göre, bu maddi bedenin içinde yaşayan ve bilgi ve hafızaya sınırlı erişimi olan versiyonu, aynı bilince sahip aynı kişidir. Dolayısıyla, yaşayan biyolojik bir bedene kısa ve kaotik enkarnasyonu sırasında yaşayacağı, zor ya da değil, her türlü deneyimi planlama ve kabul etme hakkına sahip olduğunu hisseder. Ancak biyolojik bedende yaşayan yüksek benliğin bu versiyonu aynı kişi değildir çünkü genişletilmiş bilgiye ve yaşamlarında meydana gelen olayların nedenlerine erişimi yoktur. Tüm ruhlar kaynağın parçalarıdır, kaynağın kendisidir. Ancak sınırlı bir algı aralığına sahiptir ve bir ruhu bu şekilde tanımlayan da bu sınırlı algı aralığıdır. Çünkü o olmadan sadece kaynak olurdu. Bir ruhu tanımlayan ve birini diğerinden ayıran şey algı aralığı ve bu sınırlı algı aralığındaki farklı dikkat noktalarıdır. Bu nedenle, enkarne olan ve kendi varlığını biyolojik bir bedenin merceğinden deneyimleyen kişi, ruh, söz konusu enkarnasyonu planlayan ve yaşam planının ne olacağına karar veren yüksek benliğiyle aynı değildir. Bu nedenle, kendi mantığımız ve etiğimizle, yüksek benlik, yaşamında neden bu kadar acıyı hak ettiğine dair hiçbir fikri olmayan ve yarın onu hangi acının beklediğini bilmeyen, aynı zamanda sadece bedenleri tarafından üretilen biyoelektriksel süreçlerin sonucu olduklarını düşünen ve bu nedenle ölüm korkusu içinde yaşayan enkarne versiyonuna karşı son derece kötü niyetlidir. Dünyadaki pek çok ruhani insan ve medyum, reenkarne olmayı istememenin anlaşılabilir olduğunu, çünkü kimsenin daha fazla acı çekmek istemediğini söylüyor. Onlara göre enkarne olmuş biz insanların başka seçeneği yoktur, çünkü bizi ve yaşamlarımızda neler olup bittiğini kontrol eden yüksek benliğimizdir. Tüm bunlar olurken, enkarne olmuş ruhlarında,
özellikle öldükten kısa bir süre sonra yaşamlarını gözden geçirirken, kendi başlarına bazı karar kapasitelerine sahip olduklarını iddia ederler. Dedikleri gibi, reenkarne olma kararı ancak daha önce biyolojik bir bedende olan ruh yüksek benliğiyle birleştiğinde gerçekleşir. Reenkarne olma kararının nerede ve hangi koşullar altında verileceği ancak bu yüksek farkındalık noktasından alınabilir. Ancak, yukarıda da açıkladığım gibi, bu genişlemiş farkındalığa sahip bir ruh, deneyimsel olarak konuşursak, biyolojik bir bedenin içindeki ruhla aynı değildir, aynı olamaz. Yüksek benlik, enkarne olmuş halinin yalnızca kendisinden daha fazlası olduğunu ve bu nedenle onun üzerinde tüm haklara sahip olduğunu kesin bir şekilde algılar ve buna inanır. Fakat enkarne versiyonunun bakış açısına göre, öyle değildir ve yüksek benlik kavramını sadece belirsiz, sorgulanamaz bir ruhani fikir olarak bırakır. Bu nedenle yüksek benlik, enkarne olmuş versiyonunun çektiği acıyı yalnızca kendi ruhani ilerleyişini ilerletmek için kullanarak istismarcı ve hatta zalimce davranmaktadır. Bunu aşmanın tek yolu da enkarne haldeyken kendi yüksek benliğimiz haline gelmek ya da en azından bunu başarmak için çabalamak, dolayısıyla da yaşamlarımız üzerinde mümkün olduğunca fazla kontrol sahibi olmaktır. Her zaman olduğu gibi, bunu yapmanın yolu algımızı ve her şey hakkındaki bilgimizi mümkün olduğunca ileriye götürmek, bilincimizin genişlemesini hayatımızın en önemli önceliği haline getirmektir. Hepimiz yaşamlarımızda proaktif olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve deterministik bir kurban zihniyetiyle yaşamaya düşmemeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun hayatınızın kontrolünü elinize alın, aksi takdirde maddi dünyaya geri dönüp yüksek benliğinize hizmet etmeye devam edersiniz. Tüm mesele hangi tarafa odaklandığınızla ilgilidir. Yüksek benliğinizin ihtiyaç ve isteklerine mi, yoksa her zaman saf hayatta kalmayı içeren acil ihtiyaç ve isteklerinize mi? Hayattayken ya da mümkün olduğunca yüksek benliğinizle yeniden bir araya gelmelisiniz, yoksa hiçbir kontrolünüz olmaz. Deterministik bir şekilde, kurban zihniyetiyle yaşamak her zaman saf cehalet içinde yaşamanın sonucudur. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Sevgilerimle. Senin arkadaşın. Mari Sıvaru.